Merhaba sevgili izleyiciler. Gökyüzünde uçakların bıraktığı uzun beyaz izleri hiç fark ettiniz mi? Kimileri bunların sadece masum yoğunlaşma izleri olduğunu söylüyor, kimileri ise bu izlerin ardında çok daha büyük bir sır yattığını düşünüyor. Bu izlere chemtrails diyenler, atmosferde kimyasal maddelerin bilinçli bir şekilde püskürtüldüğünü iddia ediyor. Amaç ne olabilir? İklim kontrolü mü? İnsan sağlığını etkilemek mi? Yoksa tüm bunlar bir komplo teorisinden mi ibaret? Bu videoda chemtrails hakkındaki en popüler iddiaları, bilim insanlarının görüşlerini ve bu konunun gerçekten bir endişe kaynağı olup olmadığını konuşacağız. Eğer gökyüzündeki bu gizemli izleri merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Gökyüzünde uçakların arkasında bıraktığı uzun beyaz çizgiler hemen dikkat çeker. Çoğu kişi için bunlar sadece su buharının donmasıyla oluşan doğal yoğunlaşma izleridir. Ancak bazıları bu çizgilerin aslında kimyasal maddeler içerdiğini ve gizli amaçlarla püskürtüldüğünü iddia ediyor. Chemtrails teorisi, bu izlerin hava durumunu kontrol etmekten küresel ısınmayla mücadeleye ya da küresel ısınmaya sebep olana kadar çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini öne sürüyor. Peki bu iddiaların ardında ne kadar gerçeklik payı var? Contrails, uçak motorlarından çıkan sıcak egzoz gazlarının yüksek irtifadaki soğuk hava ile birleşmesi sonucu oluşur. Bu buz kristalleri kısa sürede çözünür ve kaybolur. Contrails, uçak trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sıkça görülebilir ve tamamen doğal bir süreçtir. Chemtrails savunucuları ise bazı izlerin normal yoğunlaşma izlerinden daha uzun süre kalıcı olduğunu iddia ediyor. Bu izler daha yoğun görünüyor ve saatlerce gökyüzünde asılı kalabiliyor. İşte bu farklar chemtrails teorisinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Chemtrails teorisine inananlar bu kimyasal izlerin belirli hedeflere ulaşmak için bilinçli olarak oluşturulduğunu düşünüyor. İddia edilen amaçlardan bazıları şunlardır. Birincisi, atmosferde hava koşullarını manipüle etmek. Buna iklim mühendisliği de deniyor. Bu teoriye göre atmosferdeki güneş ışığını yansıtan maddeler kullanılarak küresel ısınma kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İkinci bir iddia, insanların sağlığını etkileyen kimyasalların püskürtüldüğü yönünde. Solunum yollarını etkileyen maddeler, bağışıklık sistemini zayıflatan toksinler ya da psikolojik etkilere yol açan kimyasallar kullanıldığı öne sürülüyor. Üçüncü iddia ise tarım üzerinde kontrol sağlamak. Bu teoriye göre toprağın özellikleri değiştirilerek tarımsal ürün verimi manipüle ediliyor veya belirli bölgelerde tarım ürünleri engelleniyor. Bilim insanları chemtrails teorisine şüpheyle yaklaşıyor. Uzmanlar gökyüzündeki bu izlerin doğal bir fenomen olduğunu belirtiyor. Contrails'in kalıcılığı atmosferin nem oranına ve sıcaklığına bağlıdır. Bu nedenle bazı izler daha uzun süre havada kalabilir ve farklı görünebilir. Ayrıca chemtrails savunucularının sunduğu kimyasal analizler genellikle bilimsel standartlara uygun değildir. Çoğu uzman bu tür teorilerin yanlış bilgilendirme ve bilimsel eksiklikler nedeniyle ortaya çıktığını savunuyor. Chemtrails teorisi doğruysa, çevre ve insanlık üzerinde ciddi etkileri olabilir. Öncelikle atmosferdeki kimyasallar su kaynaklarını, toprağı ve havayı kirletebilir. Bu durum ekosistemleri bozarak hayvanların ve bitkilerin doğal yaşam döngülerini etkileyebilir. İkinci olarak insan sağlığı üzerindeki etkiler oldukça endişe verici. Solunum problemleri, alerjik reaksiyonlar ve bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi sorunlara yol açabilir. Uzun vadede bu kimyasalların toksik etkileri artabilir. Son olarak, hava olaylarının manipüle edilmesi doğal döngülerin bozulmasına yol açabilir. Bu durum tarımsal verimsizliklere veya beklenmedik iklim olaylarına neden olabilir. Chemtrails konusu, bilimsel gerçekler ve komplo teorileri arasındaki ince bir çizgide yer alıyor. Şu ana kadar
Bu teoriyi destekleyecek net ve somut kanıtlar bulunmuyor. Bilimsel araştırmalar, gökyüzündeki izlerin yalnızca yoğunlaşma izleri olduğunu ve bunların tamamen doğal bir atmosferik süreç olduğunu gösteriyor. Ancak chemtrails hakkındaki teoriler çok uzun yıllardır insanlar arasında tartışılıyor ve bu tartışmalar bilime ve hükümetlere duyulan güvensizliğin bir yansıması olabilir. İnsanlar, doğa ve hava koşullarındaki değişikliklerin küresel ısınmanın etkileriyle birlikte daha fazla hissedildiği bu dönemde büyük bir manipülasyon olabileceği düşüncesine kapılabiliyor. Birçok kişi, hava olaylarının ya da iklim değişikliklerinin kontrollü bir şekilde manipüle edildiğine dair endişelerini dile getiriyor. Bu, özellikle hava durumu tahminlerinin zorluklar ve yanlışlıklarla dolu olduğu, iklim değişikliğinin gittikçe belirginleştiği bir dönemde daha fazla önem kazanmış durumda. Ancak bu noktada şunu hatırlamak önemli. Şu ana kadar chemtrails ile ilgili ortaya atılan tüm iddialar bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış değil. Ayrıca dünyayı yapay dokunuşlarla soğutma fikri son 10 yıldır tartışılan ve üzerinde çalışılan bir konu olmuştur. İlk çalışmalar bilgisayar ortamında gerçekleşmiş ve öngörülemez negatif sonuçların çıkacağı endişesi altında uzun süre sahada çalışma yapılamamıştır. Endişeler arasında yansıtılan güneş ışığının ters tepmesi sonucunda dünyanın başka noktalarında toprağa, tarıma veya hava kalitesini olumsuz etkilemesi endişesi bilim insanlarının projeye karşı çok yavaş hareket etmesine neden olmuştur. Araştırmacılar arasında dünyanın küresel ısınmanın etkisinden kurtulması için iki fikir öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki dünyanın bu projede olduğu gibi soğutulması ve diğeri ise dünyaya yeteri kadar karbondioksit verilmesidir. Her iki ihtimalde de dünya rahatlayabilir. Belki de ikisi de yapılmalı diye düşünen araştırmacılar da bulunmaktadır. Bilim insanları, atmosferde kimyasal maddelerin bilinçli olarak serbest bırakıldığını gösteren bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Uçaklardan yayılan bu izlerin atmosferdeki nem oranı, rüzgar koşulları ve sıcaklık gibi doğal faktörlerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani bu izler aslında hava koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ancak teoriler insanlar arasında hala popülerliğini koruyor. Gökyüzündeki bu izlerin ardında gerçek bir manipülasyon olup olmadığını anlamak için bilimsel araştırmalara, şeffaflığa ve doğru bilgilere her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Toplum olarak bilime güvenmek ve yanlış bilgilendirmelerden kaçınmak daha sağlıklı bir bilgi akışını sağlamamıza yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, chemtrails hakkındaki konu hala net bir sonuca ulaşamamış olsa da bu alandaki araştırmalar devam ediyor. İnsanlar, özellikle son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konulara daha fazla odaklanırken, gökyüzündeki bu izlerin ardında ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ancak unutmayalım ki, bilimsel araştırmalar ve doğru veriler her zaman bu tür komplo teorilerinin gerçeğe dönüşmesinden daha güvenilir bir yol sunar. Sizce chemtrails bir gerçek mi, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? Cevabınızı merakla bekliyoruz. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.